Peru, okyanus kıyısında bulunan adaları sayesinde hem dünyanın hem de kendisinin kaderini değiştirdi. Peru'nun süper güç oluş hikayesini anlamak için her zaman olduğu gibi tarihi yolculuk yapmamız gerekiyor. Videoya 1000 beğeni bekliyorum. Belki de adını ilk kez duyduğunuz ama dünyanın kaderini değiştiren Chincha Adaları'nın toplam yüz ölçümü 2,5 kilometre kare ediyor ve Peru'nun 21 kilometre batısında kalıyor. Bu adalar boyları 50 metreye uzanan devasa kuş gübreleriyle biliniyor ve guano adı verilen bu gübreler tarımı yeniden şekillendirdi. Chincha Adası'nda yaşayan kuşlar balıkla beslendiklerinden dolayı gübreleri fosfat, azot ve potasyum açısından hayli zengindi. Tahmin edebileceğiniz üzere bu dışkılar toprağı zenginleştiriyor ve verimli bitkiler yetişmesine yardımcı oluyordu. Geçmişte bölgeye hakim olan İnkalar tarım faaliyetlerinde guano denilen bu gübreyi kullanıyordu. Hatta kimi kaynaklara göre İnka İmparatorluğu'nda kuşlara zarar vermek oldukça ağır cezalar gerektiriyordu. Guano üreten bir kuşu öldüren veya üreme mevsimi sırasında adalara ayak basan herkesin infaz edilmesi gerekiyordu. 16. yüzyılda bölgeye İspanyolların gelmesiyle İnka İmparatorluğu yıkıldı ama İspanyollar guano ile ilgilenmek yerine daha önemli buldukları altın madenlerine yöneldiler. Yerli halkı altın ve gümüş çıkarmak için sömürdüler ve bu da guano'nun önemini gölgede bıraktığı gibi ayrıca istemeden de olsa bu değerli bilgilerin bölge dışına yayılmasını engelledi. 1800'lerin ortalarına gelindiğinde dünya kökten değişiyor, fabrikalar kuruluyordu. Köyde yaşayan insanlar endüstri çağının getirdiği fırsatlar ve hayallere kapılıyor, şehirlere taşınıyordu. Ancak artan nüfus ve endüstriyel tarıma geçiş, tarım arazilerinin erozyona uğramasına ve ürün veriminin düşmesine neden oluyordu. 1799 yılında Prusyalı coğrafyacı Alexander von Humboldt, Güney Amerika'ya doğru bir yolculuğa çıktı ve bu yolculukta gemilerin sarı ile kahverengi arasında bir maddeyi boşalttığını fark etti. Yerel halkla konuştuğunda bu maddenin yakındaki Chincha adalarından topladıkları kuş dışkısı yani guano olduğunu öğrendi. Guano'nun özelliklerine hayran kalan Humboldt numuneleri Avrupa'ya göndermeye başladı ve onları öne çıkan kimyagerlere dağıttı. Uzmanlarsa guano'nun normal gübreden 40 kat daha fazla azot ve 20 kat daha fazla fosfor içerdiğini buldular. Bu da guano'nun normal gübrelere kıyasla %300 ila %400 arasında daha fazla verimli olduğu anlamına geliyordu. Guano'nun geleceği değiştirecek potansiyeli olmasına rağmen o günlerde dünya onu kolayca benimseyemedi. Uzun mesafeli nakliyatın lojistik sorunları ve masrafları bu benimseyememenin en önemli nedenleriydi. Öte yandan Napolyon savaşları ve Latin Amerika'nın bağımsızlık savaşları aksamalara neden oluyordu. Ancak Pasifik kıyısında balina avcılığı endüstrisinin gelişmesiyle bu durum değişmeye başladı. Fırsatı değerlendiren bir grup Perulu politikacı ve iş adamı Chincha adalarından İngiltere'ye guano'nun ilk sevkiyatını yapmak için İngilizlerle işbirliği yaptı. Ancak Peru'nun bağımsızlığını kabul etmeyen İspanya, sömürgesinin böylesine bir gelir kaynağına sahip olmasından rahatsızlık duyuyordu. Buna rağmen guano dolu gemi yüklerini Liverpool'da boşalttı ve böylece guano çağı başlamış oldu. Öte yandan Peru hükümeti adalarda çalışacak sayıda yeterli işçi bulamayınca İngilizler Chincha'ya tam 100.000 işçi getirdi. Güneş tepenizdeyken hiç gölgeye saklanmadan ağır kokulu gübrenin içinde saatlerce çalışmanın ne kadar zor olduğunu bir düşünsenize. Anlatılanlara göre işçiler kandırılarak sözleşmelere imza atıyor ve günde 20 saate yakın çalıştırılıyordu. İşçilerin barınakları yetersizdi. Kıt yiyecekleri sık sık kurtçukla dolu pirinçlerden oluşuyordu ve birçoğu C vitamini eksikliği nedeniyle iskorbüte yakalanmıştı. Bu insanların doldurduğu gemiler hiç durmaksızın tüm dünyaya gönderildi. Bu durum guano ticaretini endüstriyel dünyanın merkezine yerleştirdi. İlk sevkiyatı takiben sadece 10 yıl içinde Britanya yılda tonlarca ithal ederken ABD de bu durumdan yararlanıyordu. Guano 19. yüzyılın petrolüydü ve ona erişimi olan ülkelerin tarım endüstrilerini dönüştürmelerine ve devrim yapmalarına olanak tanıyordu. 1840 ve 1880 yılları arasında ABD buğday verimini arttırırken Britanya'daki tarımsal üretkenlik inanılmaz bir oranda arttı. Guano, tarım topraklarını verimli hale getirdi, maliyetleri düşürdü, kişi başına düşen yiyeceği arttırdı ve büyüyen nüfusu etkili bir şekilde destekledi. İngilizler Peru'da 12 milyon ton gübre olduğunu hesaplamıştı. Düşünün, bu gübrenin ton fiyatı o tarihlerde 5 ila 18 sterlin arasındaydı ve İngiltere sadece 1848 yılında 100.000 ton ithalat yaptı. Ayrıca devlet bütçesinin %60'ını guano'dan karşılayan Perulular da bolluk içinde yaşıyordu. Elbette bu durum Peru için kartların yeniden dağıtılması anlamına geliyordu. Bağımsızlıktan bu yana ülke kolonyalizmin sonraki süreçleriyle mücadele ediyordu. İşlev göremeyen bir altyapının eksikliği, ulusal borç ve iflas tehdidiyle karşı karşıyaydı.
Ülke, ekonomik kalkınma yolunda umutsuzca bir yol ararken farklı anayasalar ve başkanlar deneyimlemişti. Guano endüstrisi tam da bu zamanda ortaya çıktı. Ülkeyi nakit parayla doldurdu ve neredeyse bir gecede en büyük gelir kaynağı oldu. Hükümet daha sonra endüstriyi millileştirdi. Guano satmaya başladıktan sadece birkaç yıl sonra Peru tüm yabancı borçlarını ödedi, yerli vatandaşlarından vergiyi kaldırdı ve tüm siyah köleleri özgür bıraktı. Ant dağlarını aşan demiryolları dahil olmak üzere birçok büyük altyapı projelerine giriştiler. Yollar ve telgraf hatları tüm ülkeye yayıldı. Fakat sonrasında durumlar değişti. Başlangıçta ton başına mütevazı bir miktar ödenirken birkaç yıl sonra fiyat ciddi bir miktarda fırladı. Ancak bu plan özellikle de Amerika Birleşik Devletleri için yeni sonuçlar doğurdu. Guano meselesi ABD ve tarım sektörü için o kadar önemli hale geldi ki Fillmore, Milletler Cemiyeti konuşmasında Guano, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarım çıkarları için o kadar arzu edilen bir madde haline gelmiştir ki bu maddenin ülkeye makul bir fiyatla ithalatını sağlamak hükümetin görevidir diyerek başlamıştı. Yıllar sonra eşi benzeri görülmemiş bir kararla ABD, Guano Adaları Kanunu'nu yürürlüğe koydu. Bu kanun her Amerikan vatandaşına Amerika Birleşik Devletleri adına Guano ile dolu bir adanın sahipliğini iddia etme fırsatı sunuyordu. Tek şart, adanın başka bir ülke tarafından iddia edilmemiş olması veya insanlar tarafından yaşanmıyor olmasıydı. İnanılır gibi değil, öyle değil mi? Eğer o tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıysanız istediğiniz Guano adası üzerinde hak iddia edebiliyordunuz. İşte bu kanundan sonra Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık olarak 100 Guano adasını haritasına dahil etti. Hawaii ve Amerikan Samoa'sundaki bölgeler bunlara verebileceğim örnekler arasında yer alıyor. Bu adalardan çıkarılan guano, Perulu guano'dan daha az kaliteli ve miktar olarak daha az olsa da bu adalar ABD'nin Küba, Porto Rico, Guam ve Filipinler dahil olmak üzere daha büyük ve daha nüfuslu bölgeleri iddia etmesi için ön ayak oldu. Öte yandan İspanyollar Peru'nun zenginliğinden hayli rahatsızdı ve bu yüzden 14 Nisan 1864'te Chincha'yı işgal ettiler. Bu tarihten sonra her iki devlet içinde oldukça karışık bir dönem başladı. Özetlemek gerekirse Şili, Bolivya, Peru ve Ekvator ittifak olarak İspanya'ya karşı savaş açtı. Kuş dışkısının sebep verdiği bu savaş, Guano Savaşları olarak tarihteki yerini alsa da aslında Güney Amerika'nın bir daha sömürge olmak istememesinin bir dışa vurumudur. 1870'lerin başlarında dünya ve özellikle Peru başka bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı. Ancak ülke için en yıkıcı olan şey, guano fiyatlarını bu kadar dramatik bir şekilde şişirerek diğer ülkeleri alternatifler aramaya teşvik etmeleriydi. Bu alternatif, Chincha adalarına yakın olan Atacama çölünde bulunan sodyum nitrattı. Ancak 1870'lerde küresel ekonomik kriz başlayınca guano fiyatları düştü ve Avrupa sermaye piyasaları borç batağında olan Peru hükümetine borç vermeyi reddetti. Yani Peru şimdi tam bir ekonomik çöküşün içindeydi. Krize yanıt verme çabasıyla hükümet azalan guano karlarını dengelemek için yeni bir tekel kurma umuduyla Şili sınırı boyunca nitrat sahalarını ele geçirmek için askeri emir verdi. Ancak bu hamle Şili'yi nitrat sahaları için Bolivya'yı işgal etmeye sevk etti ve Bolivya ile karşılıklı savunma anlaşması olan Peru'da saldırıya uğradı. Daha üstün bir donanmaya sahip olan Şili her iki ülkeyi de işgal etti. Bolivya'nın kıyı şeridini ve yenilgiye uğratılan ülkelerin değerli nitrat sahalarını ilhak etti. Sonuç olarak Peru kendisini başlangıç noktasında buldu. Yeniden Britanyalılara borçlandılar. Ülke kısa tarihinde ikinci kez iflasın eşiğine gelmişti. Peru ne yazık ki elindeki imkanları değerlendiremedi ve günümüzde eski zenginliğinden eser yok. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. 100.000 abone yolunda desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.